Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Subaru Solterra. Subaru'nun Toyota BZ4X ile birlikte ürettiği ilk tamamen elektrikli SUV modeli Avrupa ile birlikte Türkiye'de. Subaru'nun boyutsal olarak da en büyük modeli olacak Solterra'yı ben de bir hayli merak ediyorum. Tasarım, teknoloji ve elektrikli motoruna dair bilmeniz gereken her şeyle birlikte Türkiye fiyatını da en anlaşılır biçimde kendi tarzımızda öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdikleriyle paylaştıkları için şimdiden teşekkür ediyorum. Subaru Solterra ilk kez Nisan 2021'de Toyota BZ4X ile birlikte tanıtıldı. Platform dahil olmak üzere birçok özelliğini BZ4X'te paylaşan Solterra, tasarım konusunda benim tarafımda bir adım önde gibi. eTNGA platformu üzerinde üretilen yeni Subaru Solterra'ya önden baktığımızda ön taraftaki C şekilli gündüz farları ilk dikkatimizi çeken detay oldu. Sahip olduğu LED teknolojisi sayesinde performans konusunda da bir hayli iddialı olan bu farlar ön tasarımı domine ediyor. Farların hemen ortasındaysa altıgen formuyla kapalı tasarım bir panjura yer verilmiş. Ortasında yakışıklı duruşuyla Subaru logosu bulunan bu panjur, kardeşi BZ4X'e kıyaslandığında benim nazarımda bir adım öne çıkıyor. Alt tarafta ise köşelerde plastik rengindeki çamurlukların farların altına doğru geldiği, nispeten ufak hava andırma çıkışlarıyla tamponu görüyoruz. Bu haliyle spor bir arazi aracı gibi görünen yeni Subaru Solterra'ya bir artı puan gelmez mi be? Bence gelir. Yeni Solterra'nın tam anlamıyla bir Japon otomobili olduğunu hissettiğimiz profil tasarımına gelin bir göz atalım. Yeni Subaru Solterra'nın profilini kardeşi BZ4X'te kıyasladığımızda aradaki 7 farkı bulmacası oynuyormuş gibi hissediyoruz. Tabii bir farkla, arada 7 tane fark bulunmuyor. Yeni Solterra'nın profilini incelediğimizde Japon otomobillerine yakışan keskin hatlara şahit oluyoruz. Ön ve arka teker üstlerindeki plastik dodiklerse farklı tasarımlarıyla dikkatimizi çekti. Ama acaba bu parçalar gövde renginde olsaydı nasıl olurdu? Yeni Solterra'nın gövdesinde ise ayna altından arka kapı koluna uzanıp burada bir kez daha hareketlenen omuz çizgisi bulunuyor. Yeni Subaru Solterra'nın tasarımlarıyla benim oldukça hoşuma giden jantlarında 235-60-18 ya da 235-50-20 inç boyutlarındaki modelleri seçebiliyorsunuz. Renk seçeneklerinde ise ilk etapta yalnızca 3 farklı dış renk beğeninize sunulacak. Yeni Subaru Solterra'nın yine BZ4X'e kıyaslandığında benden tam puan almaya başaran arka tarafına gelin bir de birlikte bakalım. Yeni Solterra'nın arka tarafını kardeşi BZ4X'e kıyasladığımızda aradaki fark hemen fark ediliyor. Ön taraftakine benzer şekilde C şeklindeki gündüz ledleriyle 3 boyutlu stoplar arka tarafın tüm duruşunu etkilemiş. Hemen stopların üstündeki ikinci spoiler ise varlığını korumuş. Bagaj kapağı merkezinde Subaru logosuna yer verilirken sol alt köşede Subaru, sağ alt köşede Solterra EV yazısı bulunuyor. Bu tasarım değişikliklerinin tamamı benden yıldızlı bir artı puan almayı başardı. Alt tarafta ise herhangi bir değişiklik bulunmayıp plastik renkli rüzgar yollarına sahip tampon tasarımı kullanılıyor. Yeni Subaru Solterra boyut konusunda ise Subaru'nun en büyük SUV modeli Forester'dan bile büyük olmasıyla ön plana çıkıyor. Yeni Solterra 4690 mm ile XV'den 250 mm, Forester'dan 50 mm daha uzun, 1860 mm ile Forester'dan 26 mm daha geniş ve 1650 mm ile Forester'dan 100 mm daha alçak boyutlara sahip. Bu uzun boyunun meyvesini iç mekanda alacağımız dingil uzunluğunda ise 2850 mm ile yeni Forester'dan 180 mm daha uzun boyutlar sunuyor. Şimdi ise yeni Solterra ile en çok vakit geçireceğimiz iç mekan detaylarına gelin hep birlikte bakalım. Yeni Subaru Solterra'nın iç mekana geçtiğimizde ise kardeşi BZ4X'te dış mekanda olan farkların iç mekana yansımadığına şahit oluyoruz. Spor duruşu, yanal destekleri ve iyi tasarımıyla konforlu koltuklara oturduğunuzda ellerimizin arasında üzerinde Subaru logosunun olduğu direksiyon simidini buluyoruz. Subaru logosu vurgusunu özellikle yaptım çünkü bu direksiyonun BZ4X'inki ile arasında hiçbir fark yok.
Üzerinde birçok özellik tuşunun olduğu bu direksiyon simidinin biraz ötesinde 7 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişilebilen bu ekranın grafikleri, renkleri ve çözünürlüğü gayet başarılı. Direksiyonla arasında olan bu mesafeye ise ne zaman alışacağım merak ediyorum. Konsolun ortasındaysa bizi 12 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Dokunmatik hassasiyeti, teması ve kalitesiyle benden artı puan alan bu ekranda Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonları da mevcut. Bu ekranın hemen altında dokunmatik olmasıyla dikkat çeken klima kontrol ünitesi bulunuyor. Havalandırma çıkışları ise onun altında güç düğmesinin yanına konumlanmış. Yüksekte dizayn edilmiş iki katlı konsolun üst katında mod tuşları, vites seçim kumandası ve transparan kapağıyla kablosuz şarj özelliği de bulunan küçük eşya gözü bulunuyor. Alt katında ise daha büyük hacimli bir saklama alanıyla USB bağlantı noktaları ve 12 volt soket girişine yer verilmiş. Konsolun devamında bardaklıklar ve kol dayamayı görüyoruz. Genelinin geri dönüşüm malzemelerinden üretildiği Solterra'nın kabini şık ve kullanışlı gözüküyor. Sadece ağır derecedeki plastik rengiyle zamanla sıkıcı gelebileceği düşüncesi beni korkutuyor. Farklı iç döşeme renkleri ve ambiyans aydınlatma bu işi çözer gibi. Yeni Solterra'nın arka koltuklarına geçtiğimizde ise uzun dingil mesafesinin farkını hissediyoruz. Rahat diz ve baş mesafesinin yanı sıra cam tavanlı oluşuyla arka tarafta bir hayli ferah hissedeceksiniz. Buna ek olarak nispeten yanal desteklere sahip arka koltuklarda şık ve konforlu gözüküyor. Ayrıca orta konsol üzerinde arka koltuk ısıtma tuşları, USB bağlantı noktaları ve havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Bu haliyle yeni Solterra'nın arka tarafı da benden tam puan almayı başarıyor. Yeni Subaru Solterra'nın bagajına geçtiğimizde eğimli arka tasarımın hacimsel olarak bizi kısıtladığını düşünüyorum. Fakat altında bulunan bataryalar sayesinde düz bir yükleme işine sahip olması kullanımı kolaylaştırıyor. Yeni Solterra'nın arka koltukları normal konumundayken 452 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Şimdi gelin yeni Solterra'nın ister arazide olun ister şehir içinde her daim sizi koruyacak güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Subaru Solterra'da Subaru'nun Safety Sense adını verdiği güvenlik paketi bulunuyor. Toyota Safety Sense ile aynı özelliklerin paylaşıldığı bu güvenlik paketiyle birlikte öndeki aracın hızına göre hızınızı ayarlayan adaptif hız sabitleyici, şerit dışına çıkmadan daha güvenli bir sürüş sağlayan şerit takip asistanı, olası kazalardan sizi koruyan önden çarpışma önleyici, aniden karşınıza bir yaya, araç ya da bisikletle çıktığında hem fren hem de direksiyon müdahalesi yapan acil direksiyon asistanı, kör noktanızdaki araçları size gösteren kör nokta uyarı asistanı ve daha birçok güvenlik özelliğine yeni Solterra'da sahip olacaksınız. Yeni Subaru Solterra'nın uzun sürüş menziliyle rakiplerine karşı öne çıktığı tamamen elektrikli motoru ve teknik özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Subaru Solterra'da önden ve dört tekerden çekişli olmak üzere iki farklı model sunuluyor. Önden çeker modelde 150 kW yani 201 beygir güç, 265 Nm tork üretiliyor. Dört tekerden çekiş sistemine sahip modelde ise önde 80, arkada 80 kW olmak üzere toplamda 160 kW yani 218 beygir güç, 338 Nm tork üreten motor bulunuyor. Her iki motorun da batarya gücü 71.4 kWh olarak gelecek. Hızlı DC şarjla şarj süresi de 30 dakikada %80 olarak belirtiliyor. Ve Subaru bu bataryalara 10 yıl garanti veriyor. 0-100 hızlanması ise 6.9 saniye. En üst donanımda tam dolu bataryayla 466 km uzunluğunda sürüş menzili sunan Solterra bu hamleyle rakiplerinin önüne geçecek gibi. Yeni Subaru Solterra Avrupa'da 55.000 Euro'dan başlayan fiyatıyla satışa sunulurken videonun yayın tarihindeki Türkiye fiyatı 1.665.900 lira olarak belirlenmiş durumda.
Yeni Subaru Solterra'nın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben büyük baskılara rağmen yeni Subaru'yu beğendiğimi söyleyebilirim. Hatta kardeşi BZ4X'e kıyasladığımızda kesinlikle de tercih ederim. Peki siz yeni Solterra hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Subaru Solterra hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.